Herkese merhaba, Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün kalıp kullanmadan elimizdeki bir şorttan istediğimiz bedende, ister çocuk ister yetişkin şort dikeceğiz. Bunu nasıl yapıyorum? Önce kumaşımı 4'e katlıyorum. Sonra arkası dışarıda kalacak şekilde şortumu katlayıp kumaşımın üzerine koyuyorum. A kısmı solda. Yani kumaşların katlı olduğu yerler sağda kalıyor. Dikiş payı veriyorum. Nedir o? İşte kenar dikişleri ve paçası biraz daha uzun olsun istediğim için. Burayı sıfırdan kesiyorum çünkü kemer yapacağım buraya. Bu şekilde kesim ana hatlarıyla tamam. Şimdi biliyorsunuz pantolon ve şortlarda ön kısımları daha aşağıda olur. 2 parmak kadar bir kısımdan başlayıp diğer tarafa sıfır olacak şekilde kesiyorum. Sonra A kısmından alıyorum. Bir parmak kadar da A kısmından alıyorum. Önce burayı, sonra da yukarı toparlanan kısmı yine bir parmak kadar alıp böyle verev şekilde gelip sıfırlıyorum kenara. Bunun bütün olayı bu. Yani tek bir kesim yapıyoruz. Sonra ön tarafta düzenlemeler yapıyoruz. Şimdi ilk iş yanları dikeceğiz. Yanları diktikten sonra böyle elimizle tutup yanları yanlara getirdiğimizde zaten şort şeklimiz ortaya çıkıyor. Burası arkası, önü biraz daha aşağıda. Şimdi ne yapıyorum? Ağlarını ucuca getiriyorum. Zaten denk geliyorlar. Buradan başlayarak diğer uca kadar kesintisiz bir dikiş yapıyorum. Artık düzünü çevirebilirim. Ana hatlarıyla tamamlandı. Bir tek paça kıvırmalarımız ve bele lastik takmamız kaldı. Ben özellikle hani overlock'unuz yoksa da bu modeli yapmaya çekinmeyin diye overlock makinesi hiç kullanmadım. Geliyorum, her paçayı 2'ye katlıyorum. Şöyle küçük bir yerden ve buradan dikişle geçiyorum. Eğer çift iğneniz varsa penye olduğu için bu kumaş daha iyi olur. Ama benim tek iğneyle de gayet güzel yapılabilir. Birazcık hafif, çok germeden dikmek lazım. Çok da sıkı da dikmemek lazım. Yoksa giyerken dikiş atar. Çok da gerdirirseniz penyeyi bu sefer de marullanma yapar. Hatta benimki çift iğne olmadığı için biraz yaptı. Ama problem değil. Altlarını kıvırıyoruz. Şimdi sıra geldi bel kemerini yapmaya. Onu da kumaşı 2'ye katlıyorum ve boyunu ayarlıyorum. Nasıl ayarlıyorum? Düzgün bir şekilde 2'ye katladıktan sonra yaklaşık bir parmak kadar da fazlalık bırakıyorum ki iki ucunu birleştireceğim. Boyunu ayarladıktan sonra şimdi de kemerin enini ayarlayacağız. Bu da geçireceğimiz tamamen lastikle alakalı. Lastiğiniz benimki gibi 2 santim ise bu kadar bir şey yeterli. Düz bir çizgide bu kemeri kesiyoruz. Kestikten sonra da ne yapacağız? İki ucunu bu şekilde tersinden birbirine dikeceğiz. 2 santimlik bir lastik için 8-10 santim arası bir uzunluk yeterli. Kemeri 2'ye katlıyorum. Sonra şortun arka ortasına dikişe denk getiriyorum. Yani şortun düzündeyiz şu anda. Düzüne dikeceğiz. Ama çevirdiğimizde tamamen düzgün bir görüntü olacak. İçine aldım böyle daha rahat yapabilmek için. Bakın şort ve 2 kat kemer. Bunları güzelce iğneliyorum.
Dikerken arkada lastiğe geçirebilmemiz için tabii ki böyle 3 parmak bir boşluk olması lazım. Lastiği yine bele göre ayarlıyoruz. Bir çengelli iğne yardımıyla bıraktığımız boşluktan lastiği içine geçiriyoruz. Geçirdikten sonra burada önemli olan lastik içeride dönmesin. Dönmediğine emin olduktan sonra iki lastiğin iki ucunu dikerek birleştiriyoruz ve lastiği bele yayıyoruz. Sonra kalan boşluğu da diktikten sonra şortumuz hazır oluyor. Hiçbir kalıp kullanmadan herkesin kolayca dikebileceği bir şort anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.